Kıymetli izleyenlerim, herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü paylaşımımız ne ile ilgili olacak? Bugünkü paylaşımımız tavukları besleme, tavukları yemleme ile ilgili olacak. Şimdi şöyle bir anlayış var. İnsanlar bol verim alalım. Yani hem çiftçilik yapıyorsa tarladan, hem de hayvancılık yapıyorsa hayvanlardan, yani et ve süt verimi odaklı düşünüyor ve insanlar bunları fiiliyata geçiriyor. Tabii işin farklı boyutları da var. Nedir o boyutlar? Bir tanesi tabii bizim sağlığımız, çünkü onlardan elde ettiğimiz besinleri tüketiyoruz. Yani bitkilerden elde ettiğimiz, hayvanlardan elde ettiğimiz besinleri tüketiyoruz. Bize bakan tarafı var. Dolayısıyla bu besin artışı yapay bir şekilde elde ediliyorsa tabii bizim sağlığımızı da e, etkiliyor, doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla bunu hesaba katmak lazım. E, bir de hayvanların sağlığını hesaba katmak lazım. Yani şimdi duyuyoruz, insanlar mesela bir yıl yumurta tavuklarını bir yıl beslediklerini duyuyoruz. Yani bir yıl seri bir şekilde yumurta alıyorlar tavuklardan. Yani tavukları yapay bir takım şeylerle, yani besliyorlar çok yumurta alalım diye. Tabii tavuklar artık bitiyor. Bir yılda pilleri bitiyor. Verimsiz hale geliyorlar ve onları elden çıkarıyorlar. Tabii bu doğru bir şey değil. Yine hayvanlar öyle, süt alabilmek için, yani uzun süre süt alabilmek için, daha doğrusu çok süt alabilmek için ne yapıyorlar? İşte yemler veriyorlar, enerjiler, vitaminler. Belki bir bakıma haklılık payları olabilir. Niye? Çünkü eskiden hayvanlar otluyorlardı dışarıda. Tavuklar mesela doğada her türlü böceği yeme imkanları oluyordu. İnsanlar değişik otları, yine topraktaki mineral, vitamin gibi şeyleri alıyorlardı. Ama şimdi baktığımız zaman hayvanlar bir ahırda kalıyorlar. Yani sürekli ahırda oldukları için bu tip şeyleri alamıyorlar. Vitamin verilebilir belki belli bir ölçüde. Ama böyle bir hayvancılık yapacağımıza, mesela hayvanların dışarıda, yani otlayabileceği, en azından yani bir alan bulmak lazım. Hayvancılığımızı da o şekilde yapmak lazım. Yani bir ahıra sığdırmamak lazım. Zamanında ben de hayvancılık yaptım. Tabii ki hayvanlarımız, bir hayvanımı, yani bir alırken ahıra girdi. Tekrardan ahırdan çıktığı süre, ben hayvanımı sattım 2 yıl sonra, o zaman çıktı. Yani bu doğru bir şey değil. Hayvancılık tarzı değil. Dolayısıyla e, yani hayvancılığımızı e, doğal yapmaya çalışalım. Hayvanlar güneşe çıkmalı, otlamalı, işte toprak yalamalı, gerekirse toprakta bulunan böyle tuzları, mineralleri kendisi almalı. Şimdi tavuklara gelecek olursak, bu söylediğim şeylerin bir kısmı da tavuklar için geçerli. Eğer imkanımız varsa tavukları bir kümese tıkmak yerine en azından gezebilecekleri, güneş görebilecekleri, ot yiyebilecekleri, işte e, mesela böcek, börtü böcek yiyecekleri bir alan
tavuklarımıza tahsis etmemiz lazım. Yani bu şekilde yaparsak hem onlardan elde ettiğimiz besinleri, yumurtaları, sütleri, neyse etleri gönül rahatlığıyla yiyebiliriz. Çünkü sağlıklı bir besin bize sunmuş olacaklar. Şimdi ben bu videomuzu fazla da uzatmak istemiyorum. Esas yani sözün özü söylemek istediğim şeyler tavuklarımızı olabildiğince yani hayvanlarımızı, tavuklarımızı olabildiğince doğal bir şekilde beslemeye çalışalım, güneşe çıkaralım. Yani toprakla, tabiatla buluşturalım. Yani bir kümese ya da bir ahıra tıkmayalım. Şimdi ben şöyle buğday ve arpa çimlendirdim. Mesela onu veriyorum tavuklara. Ondan sonra yağmur yağmış. Kabımızın dışı da çamur olmuş. Evet. Şöyle ben şöyle gördüğünüz gibi yani yapay yem, yapay dedim yani karışık yumurta yemi veriyorum. Bir de bir de buğday veriyorum. Şöyle görüyorsanız bakınız içeride buğdaylar var. Daha çok şeyler buraya denk gelmiş ama yani yumurta yemleri. Şimdi tavuklar buğdayları seçmiş. Ya başka bir yem markasını alıyordum. Bu çuval, bir çuval daha tavuklarıma yemi aldım. Bu da farklı bir yumurta yemi. Ama size anlatmak istediğim şu. Tavuklar bakınız buğdayı seçmişler. Yani buğdayı yemişler. Ben karışık veriyorum buğday ve yumurta yemi. Bakın şu içerideki buğdayları görüyorsunuz. Şurada kalmış sadece. Ne diyeyim yumurta yemi kalmış. Yani tavuklar buğday yemlerini yemiş. Buğdayları yemiş öncelikle. Yani bunu işte pişiriyorlar, karıştırıyorlar, öğütüyorlar ama yani tavuk yemiyor onu yani. Demek ki diyor fıtrata aykırı hareket etmemek lazım. Yani ben tabii yumurta yemi de alıyorum alışkanlık ama tavuklarımı dengeli beslemeye çalışıyorum. İşte buğday veriyorum. Bakınız buğday. Şöyle yapalım şunu. Evet. Şimdi şuralara buğday atayım ben. Şurada biraz buğdayı fazla olmuş. Bir ara yine ben şimdi 1-2 saat sonra geleceğim. Şimdi bunları tekrardan çekeceğim. Bakalım buğdayı mı yemişler? Şöyle buğday attık. Yoksa öncelikle yumurta yemini mi yemişler? Tabii benim şahitliğim buğdayı öncelikle yiyorlar. Kıymetli izleyenlerim, 1-2 saat önce şu yemlerin üstüne buğday koymuştum. Ve gördüğünüz gibi buğdaylar çok az kalmış. Yani sonuç olarak tavuklar bütünlüğü bozulmamış. Yiyecekleri daha çok yiyorlar. Yani doğal ürünleri. Mesela az önce de söyledim. Yani yumurta yemi bütünlüğü bozulmuş, un haline getirilmiş, sonra pişirilmiş, sonra böyle kurutularak pelet haline getirilmiş yemleri tercih etmiyorlar. Şunu yapabiliriz. Şöyle özetleyecek olursak yani tavuklarımıza çok çeşitli yemler verebiliriz. Tabii yumurta almak istiyorsak genelde buğday ağırlıklı besleyebiliriz. Yani ondan sonra eğer ki etinden faydalanmak istiyorsak arpa ağırlıklı, mısır ağırlıklı besleyebiliriz. Tabii onların da genetiği değiştirilmiş şimdi buğdayların, mısırların ama
Yani aslında bu işinden çıkılacağı yok. Yani en güzeli böyle insanlar tarafından bozulmamış bir dağ gibi bir yere yerleşip bu tip faaliyetleri orada yapmak lazım ama ona da tabii imkan yok. Toparlayacak olursak mümkün mertebe tavuklarımızdan uzun süre yumurta almak istiyorsak doğal ortamlarında doğal besinlerle beslemeye çalışalım. Ondan sonra yani çok yumurta alacağız diye böyle vitamin, mineral katkılı şeylerden, besinlerden uzak durmak lazım. Benim bazı tavuklarım var. 3 yıldır yumurta alıyorum. Her gün değil de bazen bir günde günde bir tane, 2 günde bir, 3 günde bir yumurta veriyor ama sonuçta yumurtluyorlar. Yani bu şekilde tavuklarımızın sağlıklı yumurta vermesini istiyorsak ve tavuklarımızın sağlıklı kalmasını istiyorsak, uzun süre yumurta almak istiyorsak tavukları doğal ortamlarında, doğal yemlerle, çeşitli yemlerle beslemekte fayda var. Evet, bu şahit olduğum, duyduğum şeyleri, bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Görüşlerime katılıyor musunuz? Katılmıyor da olabilirsiniz. Yani görüşlerinizi yorumlar kısmına yazarsanız cevap veririm. Çünkü ben 8 yıldır burada yaşıyorum. Hayvancılık da yaptım. Tavuklarım da var. Bir ara 100 civarı tavuğum vardı. Şu anda sadece kendime yetecek kadar yumurta elde edebileceğim bir 14 tane tavuğum var. Hobi amaçlı onlarla ilgileniyorum. Evet. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.